Bir film düşünün. Kamera arkasında o yıllarda zaten filmin çekimlerinin zor olması yetmezmiş gibi bir de yaşanılan korkunç olaylar eklenince insan ister istemez ürperdiğini hissediyor. William Friedkin tarafından yönetilen ve korku sineması tarihinin en ikonik ve ürkütücü filmlerinden biri olarak kabul edilen The Exorcist, bizdeki ismiyle Şeytan. Film, William Peter Blatty'nin 1971 yılında yazdığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1949 yılında yaşanan bir şeytan çıkarma vakasından esinlenen romanına dayanıyor. Hikaye, 12 yaşındaki Regan McNeil'in şeytan tarafından ele geçirilmesini ve iki rahip Father Merrin ve Father Karas'ın bu iblisi çıkarmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Filmin dikkat çeken unsurları arasında tüyler ürpertici atmosferi, çığır açan özel efekt kullanımı ve psikolojik gerilimi yer alıyor. Film, inanç, kötülük ve inanmanın gücü gibi derin temaları işliyor. Friedkin'in yönetimi doğaüstü öğeleri daha rahatsız edici hale getirerek bir gerçeklik duygusu yaratmaya odaklanıyor. The Exorcist filminin temeli William Peter Blatty'nin 1971 yılında yayımlanan aynı adlı romanına dayanıyor. Blatty hikayeyi gerçek bir olaydan esinlenerek yazmıştır. 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir genç çocuğun şeytan tarafından ele geçirildiği düşünülen bir vaka yaşanmıştır. Bu vaka o dönemde oldukça ses getirmiş ve gazetelerde yer almıştır. Blatty bu olayı romana dönüştürerek korku edebiyatına büyük bir katkı sağlamıştır. Blatty'nin romanı sadece korku öğeleriyle değil, aynı zamanda derin dini temaları ve insanın inançla olan mücadelesini de ele almasıyla dikkat çeker. Roman, inançsızlık ve inanç arasındaki ikilemi, iyilik ve kötülüğün yüzleşmesini güçlü bir şekilde işler. Blatty'nin yazımı o kadar etkiliydi ki roman kısa sürede çok satanlar listesine girdi ve büyük ilgi toplamayı başardı. Roman doğrudan ve sert üslubu, korkutucu tasvirleri ve tüyler ürpertici olaylarıyla döneminin okuyucuları üzerinde derin bir etki bırakmıştı. Şimdi gelin biraz arka kısmında neler olduğuna daha detaylı bir şekilde bakalım. The Exorcist filminin yapım süreci sinema tarihinde birçok tartışmaya, zorluklara ve gizemli olaylara sahne oldu. 12 yaşındaki Regan karakterini canlandıracak oyuncunun seçimi zorlu bir süreçti. Yönetmen William Friedkin önce daha tanınmış çocuk oyuncuları düşünse de sonunda Linda Blair'ı seçti. Blair'ın bu rol için uygun olduğu ancak deneme çekimleri sırasında anlaşıldı. Blair'ın doğal oyunculuğu ve korkutucu sahnelere olan dayanıklılığı rolü almasını sağladı. Regan karakterini oynayan Linda Blair'ın yerine başka bir çocuk oyuncu seçilebilirdi. Ancak Linda Blair sonradan deneme çekimlerine katıldığında karakterin ruhunu mükemmel yansıttığı için rol ona verildi. Linda Blair, Regan rolüyle büyük bir üne kavuşsa da filmden sonra büyük bir baskı altında kaldı. Filmdeki performansı o kadar gerçekçi bulundu ki Blair birçok röportajda şeytan çıkarma ve dini inançlar hakkında sorulara maruz kaldı. Hatta bazı aşırı dindar gruplar tarafından tehdit edildi. Blair hayatı boyunca bu rolden dolayı birçok insanın kendisine sert eleştiriler yönelttiğini belirtti.
Ayrıca Father Merrin rolü için önce Marlon Brando düşünülmüştü. Ancak yönetmen William Friedkin, Brando'nun filme çok fazla dikkat çekeceğini düşündü ve bu fikirden vazgeçildi. Film çekimleri sırasında birçok talihsiz ve gizemli olay yaşandı. Set birkaç kez yangınlar nedeniyle büyük hasar gördü. Bir yangın McNeil ailesinin ev sahneleri için kullanılan seti tamamen yok etti. İlginç bir şekilde sadece Reagan'ın şeytan çıkarma sahnesinin çekileceği oda hasar almadan kurtuldu. Çekimlerde yaşanan kazalar ve beklenmedik olaylar o kadar çoktu ki film ekibinde birçok kişi setin lanetli olduğunu düşünmeye başladı. Hatta bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçek bir şeytan çıkarma ayini yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Friedkin bir rahipten sete gelip dua etmesini ve seti kutsamasını istedi. Bir rahip olan Thomas Birmingham sette danışman olarak görev yapıyordu. Setin lanetli olduğuna dair söylentiler yayılınca bazı oyuncular ve ekip üyeleri gerçek bir şeytan çıkarma ayini yapılmasını talep etti. Birmingham seti kutsadı ve dualar okudu. Ancak bu olay ekibin yaşadığı rahatsızlık hissini tam anlamıyla yatıştıramamıştı. Linda Blair ve Ellen Burstyn, Chris McNeil'i canlandıran aktör, çekim sırasında ciddi yaralanmalara maruz kaldı. Özellikle Burstyn'in Reagan tarafından yatağa doğru fırlatıldığı sahnede gerçekten sırtını incitti. Sırtındaki ağrı çekimler boyunca devam etti ve sahnedeki acısı gerçekti. Blair da bazı sahnelerde soğuk hava etkisi ve zorlu hareketler nedeniyle yaralandı. Özellikle şeytan çıkarma sahnelerinde, yatağa bağlandığı sahnelerde yaşadığı rahatsızlık ve acılar filmin fiziksel anlamda zorluğunu arttırdı. Filmin en meşhur sahnelerinden biri olan Reagan'ın başının 360 derece dönme sahnesi için kullanılan mekanik kukla, dönemin teknolojisine göre oldukça ileri bir tasarımdı. Ancak bu kukla birçok kez bozuldu ve sahnenin çekimi çok uzun süre çekilemedi. Sonunda istenilen sonuç alındı, ancak bu mekanik modelin çalıştırılması sette büyük zorluklara neden olmuştu. Filmde Father Karras'ın annesini canlandıran aktris Vasiliki Maliaros, çekimler tamamlandıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra set çalışanlarından birkaç kişi daha yapım sırasında veya kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Linda Blair filmdeki performansıyla büyük övgü alsa da Oscar adaylığı konusunda tartışmalar yaşandı. Blair en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterildi. Ancak birçok sahnede dublör oyuncular ve seslendirmede Mercedes McCambridge'in önemli bir rolü olduğu ortaya çıkınca bu adaylık tartışma yarattı. Şeytan çıkarma sahnelerinde gerçekçi bir hava yaratmak için set dondurucu soğuk hale getirildi. William Friedkin odadaki nefes buharlarının gerçek olmasını istiyordu. Bu yüzden sette sıcaklık eksi derecelere kadar düşürüldü ve oyuncular gerçek anlamda titremeye başladı. William Friedkin'in yönetim tarzı oldukça sertti. Oyunculardan en iyi performansı almak için bazen setin düzenini beklenmedik şekillerde değiştirirdi. Friedkin oyuncuların doğal tepkilerini çekmek için ani ses efektleri kullanır veya fiziksel müdahalelerde bulunurdu. Yönetmen William Friedkin oyunculardan gerçekçi tepkiler almak konusunda oldukça kararlıydı. Rahip Karras karakterini canlandıran Jason Miller, şeytan çıkarma sahnelerinden birinde vurulma sesine
tepki vermekte zorlanıyordu. Bunun üzerine Friedkin setin yakınında gerçek bir silah patlattı. Miller'ın bu sahnedeki yüz ifadesi gerçek bir korku ve şaşkınlık taşımaktadır. Çünkü tepkisi doğal bir şekilde gözükmesi gerekiyordu. Bu yöntem Miller'ın yüzündeki korku ve şaşkınlığı sahneye gerçekçi şekilde yansıttı. Filmdeki şeytanın sesi aslında başka bir aktris olan Mercedes McCambridge tarafından canlandırıldı. McCambridge bu korkutucu sesi yaratmak için sigara içti, hamur yuttu ve kendini zincire bağlattı. Ancak başta bu seslendirmenin kim tarafından yapıldığı belirtilmemişti. Bu yüzden McCambridge yasal yollara başvurarak isminin filmde yer almasını sağladı. Mercedes McCambridge'in şeytanın sesi olarak yaptığı performans, filmde duyduğumuz en korkutucu seslerden biriydi. Ancak bu seslere ek olarak Friedkin, hayvan sesleri ve doğa sesleri kullanarak izleyici üzerinde psikolojik bir etki yaratmaya çalıştı. Örneğin şeytanın konuştuğu sahnelerde arka planda duyulan çığlıklar domuzların çığlıklarıyla harmanlanmıştır. Filmde görülen Pazuzu heykeli şeytanın sembolü olarak kullanılır. Ancak bu heykelin tarihsel olarak aslında daha farklı bir anlamı vardır. Antik Mezopotamya'da Pazuzu hastalıkları ve felaketleri yaydığına inanılan bir iblis olarak biliniyordu. Ancak aynı zamanda insanları başka kötü ruhlardan koruyan bir figürdü. Dolayısıyla filmdeki tasviri Pazuzu'nun antik dünyadaki ikili rolünden sapıyordu. Father Mary'ni canlandıran Max von Sydow çekimler sırasında aslında 44 yaşındaydı. Ancak filmde yaşlı bir rahip olarak görünmesi gerekiyordu. Makyaj ekibi Sydow'un yüzüne 30 yıl yaşlı görünmesi için yoğun makyaj uyguladı. İlginç olansa Sydow gerçek yaşına ulaştığında filmdeki haliyle neredeyse birebir benzer görünüyordu. Jason Miller yani Father Karras kendisini derinden etkileyen bir olay yaşamıştı. Çekimlerden kısa bir süre önce tanımadığı bir rahip ona yaklaşıp "Bu filmi çekmemeniz gerektiğini biliyorsunuz değil mi? Çünkü şeytan var ve o sizin ruhunuza bulaşabilir" demişti. Bu olay Miller üzerinde büyük bir etki bıraktı ve oyuncunun sette daha gergin olmasına neden oldu. Father Karras filme başlamadan önce oğlu ciddi bir motosiklet kazası geçirmişti. Bu olay Miller üzerinde derin bir etki bıraktı ve onun dini inançlarını sorgulamasına neden oldu. Bu kişisel deneyim filmde canlandırdığı karakterin inanç krizini daha inandırıcı bir şekilde oynamasına yardımcı oldu. Filmde Father Dyer karakterini canlandıran William O'Malley aslında gerçek bir rahipti. Yönetmen William Friedkin bu rol için gerçek bir rahip istemiş ve O'Malley'i seçmişti. O'Malley şeytan çıkarma sahnelerinde hem aktörlük yapmış hem de dini danışman olarak çalışmıştır. Filmde kullanılan Tubular Bells adlı müzik parçası filme son dakikada eklenmişti. Mike Oldfield'ın bu parçası filmin ana tema müziği haline geldi ve ikonikleşti. Oysa başlangıçta bu müzik düşünülmemişti. Ancak sonrasında Friedkin'in parça üzerinde ısrar etmesiyle filme eklendi. Parça filmle o kadar özdeşti ki korku filmlerinin klasik müziği haline geldi. Ayrıca filmin diğer müziklerinde kullanılan gergin ve karanlık tonlar izleyici üzerinde büyük bir psikolojik etki bıraktı. Filmin ses efektleri de oldukça ürkütücü bir şekilde tasarlandı.
Özellikle şeytan çıkarma sahnelerinde duyulan fısıltılar gerçek insan sesleriyle karıştırılarak oluşturuldu. Friedkin, seyirciyi bilinçaltından etkilemek için seslerin karışımında domuzların çığlıkları ve bazı doğaüstü tonlar da kullandı. Bu sesler izleyici üzerinde rahatsız edici bir etki yarattı. Ses tasarımı The Exorcist filminin en ürkütücü yönlerinden biriydi. Şeytanın konuşmalarında duyulan bazı kelimeler ve fısıltılar geri oynatıldığında ters çevrilmiş Latince dualar içeriyordu. Bu tür gizli ses efektleri izleyicilerin bilinçaltına hitap ederek filmi daha rahatsız edici hale getirdi. Friedkin bu tekniği özellikle izleyiciler üzerinde psikolojik bir etki bırakmak için kullanmıştı. Yönetmen William Friedkin önceki kariyerinde daha çok belgesel ve drama üzerinde çalışmış biriydi. The Exorcist filmine yönelmeye karar verdiğinde asıl amacı 1970'lerin sosyal ve dini konularını sorgulayan bir film yapmaktı. Ancak film ilerledikçe hikaye ve korku unsurları o kadar ön plana çıktı ki film korku sinemasının ikonik bir parçası haline geldi. Film tamamlandıktan sonra gösterime girdiğinde izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Sinema salonlarında bazı izleyicilerin bayıldığı, kustukları ve panik atak geçirdiği rapor edildi. Bu tepkiler filmin korkutucu doğasının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Hatta bazı sinemalarda ilk yardım ekipleri hazır bekletiliyordu. Daha ilginç olaylar da yaşandı. Örneğin filmin bazı gösterimlerinden birinde oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bir adam filmi izledikten sonra evine dönerken kız arkadaşını öldürdü. Mahkemede cinayeti işledikten hemen sonra şeytan tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Bu olay filmin üzerindeki lanet algısını daha da körükledi ve bazı dini grupların filmi protesto etmesine yol açtı. Film birçok ülkede sansürlendi ve bazı dini gruplar tarafından eleştirildi. Özellikle şeytani öğeler ve rahiplere yönelik sahneler bazı izleyiciler için rahatsız edici bulundu. Buna rağmen film korku sinemasında çığır açtı ve hem ticari hem de eleştirel başarı elde etmeyi başardı. Yıllar geçti. 2000 yılında çıkan genişletilmiş versiyonuyla ilgili de çok dikkat çekici teknik bilgiler bulunmaktadır. 2000 yapımı filmindeki en ikonik sahnelerden biri olan örümcek yürüyüşü aslında orijinal versiyonda yer almıyordu. Regan'ın merdivenlerden ters bir şekilde örümcek gibi yürüyerek aşağı inmesi sahnesi 2000 yılında yayınlanan Director's Cut yani yönetmen versiyonu genişletilmiş versiyona eklendi. 1973'te çekilen sahne o dönemdeki teknik sınırlamalardan dolayı düzgün bir şekilde yapılamamıştı. Sahnenin tamamlanması için daha sonradan CGI teknolojisi kullanıldı ve yönetmen William Friedkin bu sahneyi ekleyerek filmin gerginliğini arttırdı. Bu sahne izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı ve genişletilmiş versiyonun en korkutucu anlarından biri haline geldi. Yönetmen Friedkin orijinal senaryoda yer alan birçok sahneyi filmden çıkarmıştı. Bunlardan biri de şeytan çıkarma sahnesi sırasında Regan'ın yatağının üstünde levitasyon yaparken duvarda beliren bir göz sahnesiydi. Friedkin bu sahnenin fazla abartılı olduğunu düşündüğü için kullanmamaya karar verdi. Yine de bu sahne yıllar sonra DVD sürümünde bonus içerik olarak yer aldı. Genişletilmiş versiyonda Father Merrin ve Father Karras arasında inanç üzerine derin bir tartışma yer alır. Bu sahne
Mary'nin şeytanın asıl amacının insanları birbirine düşürmek ve Tanrı'ya olan inançlarını sarsmak olduğunu anlattığı bir bölümdür. Bu sahne orijinal filmden çıkarılmıştı. Ancak genişletilmiş versiyonda yer aldı ve karakterlerin motivasyonlarını daha da derinleştirdi. Linda Blair filmdeki performansıyla büyük övgü aldı. Ancak film boyunca oldukça kısıtlı bir özgürlüğe sahipti. Özellikle şeytan çıkarma sahnelerinde Blair'ın rolünü bir dublör canlandırdı. Bunun nedeni bazı sahnelerin fiziksel olarak çok zorlayıcı ve tehlikeli olmasıydı. Özellikle yatakta havaya kaldırıldığı sahnelerde Blair'ın canı gerçekten yanmış ve bu nedenle dublör kullanılması gerekmişti. Filmin son sahnesi üzerinde son ana kadar çeşitli değişiklikler yapıldı. Özellikle Father Karras'ın şeytanı kendine çekerek pencereden atladığı sahnede Friedkin son derece titiz davrandı. İlk çekimlerde bu sahne daha az şiddetli bir şekilde planlanmıştı. Ancak Friedkin sahnenin dramatik etkisini arttırmak için birçok farklı açıdan çekimler yaptı ve son sahneyi daha vurucu hale getirdi. Filmin orijinal sonu genişletilmiş versiyonda daha farklıdır. İlk versiyonda film Father Dyer'ın Karras'ın mezarı başında dua etmesiyle bitiyordu. Ancak genişletilmiş versiyonda Dyer ve Dedektif Kinderman arasında daha fazla etkileşim eklenmiş ve iki karakterin bir dostluk geliştirdiği gösterilmiştir. Bu sahne filmin karanlık sonunu biraz yumuşatarak izleyiciye bir umut ışığı bırakmıştır. Şimdi sıra geldi, gerçek hayatta yaşanılan olaya neler olmuş. Gelin, koridorun en sonundaki kapı aralandı. Haydi girelim dostlar, şöyle buyurun. William Peter Blatty'nin romanı ve filmin esin kaynağı olan olay, 1949 yılında yaşanmış gerçek bir şeytan çıkarma vakasıydı. Ancak orijinal hikayede şeytanın ele geçirdiği kişi Regan Dale, Roland Doe takma adıyla bilinen 14 yaşında bir erkek çocuktu. Blatty bu olayı araştırarak romanını şekillendirdi. Fakat film uyarlaması için küçük bir kız çocuğunu merkeze aldı. Bu gerçek olayla ilgili kilise tarafından hazırlanan belgeler hala gizli tutulmaktadır. Filmin birçok sahnesi orijinal 1949 vakasına sadık kalarak çekildi. Örneğin Roland Doe'nin vücudunda beliren gizemli yaralar ve yatak odasında kendiliğinden hareket eden mobilyalar filmde birebir işlendi. Ayrıca Roland'ın üzerindeki dini semboller ve duaların etkisi de filmde yer buldu. Hazır mısın? Bak, gerçek olayın yaşandığı kapıdan girdim. Anlattıklarımı şimdiye kadar kimseler anlatmadı. Dinlemek istiyor musun? O halde kapıyı kapatıyorum. Benden günah gitti. Şöyle buyur. Şurada senin için çok rahat bir dinlenme koltuğu koydurdum. İstersen tak kulaklığını da. Çünkü anlattıklarımın her bir detayı çok ürpertici bilgiler barındırıyor. Devam ediyorum. 1940 yılının o soğuk Aralık günlerinden bir gece bir çocuk odasındaki yattığı yataktan çığlıklar eşliğinde korkarak zıplamıştı. Roland Doe, gerçek adı mahremiyeti korumak amacıyla kayıtlara Roland Doe olarak geçmiştir. Maryland'de yaşayan 14 yaşında bir erkek çocuktu. Her çocuk gibi erişkinliğe emin adımlarla ilerleyen sıradan bir çocuk gibiydi. Roland çok sevimli bir çocuktu ve teyzesi Harriet ile sık sık görüşürdü. Fakat teyzesi farklıydı. Olaylar Roland'ın teyzesi Harriet'ın ölümünden sonra başlamıştı.
Harriet spiritüalizme yani ruh çağırma, medyumluk gibi olaylarla yakından ilgileniyordu ve Rowland'a Ouija tahtasıyla nasıl iletişim kurulabileceğini öğretmişti. Harriet, Ouija tahtası ile spiritüalist deneyler yapan biriydi. Bazı günler Rowland'ın odasında uzun süreler boyunca baş başa kalır, tahtayla ruhlar çağırıp dururlardı. Fakat gelenler hiçbir zaman ruh değildi. Yine bir gece yarısına doğru Ouija tahtasıyla ritüel yaparlarken farklı bir şey oldu. Kayıtlarda bulunmuyor fakat çağırdıkları ruh bu sefer çok ileri gitmişti ve bulundukları odanın camı kendi kendine patlamıştı. İşte o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Devamında evde bazı tuhaf olaylar yaşanmaya başladı. Evin farklı odalarında rahatsız edici tıkırtılar ve duvarların çizilme sesleri duyulmaya başlamıştı. Aile bu seslerin farelerden veya diğer doğal nedenlerden kaynaklanabileceğini düşündü. Ancak bu açıklamalar kısa süre içinde yetersiz kaldı. Rowland'ın yatağı gece kendi kendine sallanmaya başladı. Bu herhangi bir fiziksel müdahale olmadan meydana geliyor gibi görünüyordu. Aile durumu anlamlandırmakta zorlanıyordu. Evin çeşitli yerlerinde mobilyalar ve eşyalar hareket etmeye başladı. Bu olaylar gözle görülür bir şekilde gerçekleşiyor. Özellikle Rowland'ın bulunduğu odada daha sık meydana geliyordu. Sandalyeler, yataklar ve başka mobilyalar aniden yer değiştirebiliyordu. Rowland'ın vücudunda tuhaf yaralar ve çizikler belirmeye başladı. Bu izlerin bazıları anlamlı kelimeler oluşturuyordu. En çok bilinen iddialardan biri Rowland'ın vücudunda hello yani merhaba kelimesinin belirmesiydi. Bunun dışında exit çıkış kelimesinin de görüldüğü iddia edilmiştir. İzler şeytan çıkarma ayinleri sırasında belirgin hale geliyordu. Rowland yatağında yatarken şiddetle savruluyor ve yatağı yerinden hareket ediyordu. Bu olaylar ailenin gözleri önünde gerçekleşiyor ve Rowland'ın bu olaylara bilinçli bir müdahalede bulunmadığına inanılıyordu. Olayların ilerlemesiyle birlikte Rowland aşırı saldırgan ve öfkeli tavırlar sergilemeye başladı. Sıradan bir çocuk gibi davranmayı bırakmış ve çevresine zarar vermeye yönelik davranışlarda bulunmaya başlamıştı. Rowland'ın ses tonu bazen derinleşiyor ve çok farklı bir kişiliğin konuşması gibi görünmesine neden oluyordu. Latince ve daha önce bilmediği dillerde konuşmaya başladığı rapor edilmişti. Özellikle şeytan çıkarma ritüelleri sırasında bu dil değişimleri daha sık görülmüştü. Şeytan çıkarma ayinleri sırasında Rowland sık sık rahiplerle alay ediyor, onlara küfürler savuruyor, kendisine yaklaşan rahiplere tükürüyor, onları yaralamaya çalışıyordu. Bu davranışlar sırasında gözleri bazen tuhaf bir şekilde dönüyor ve sanki başka bir varlık tarafından kontrol ediliyormuş gibi görünüyordu. Küçük yaştaki bir çocuk olmasına rağmen Rowland bazen beklenmedik şekilde büyük bir güç gösterisi sunuyordu. Şeytan çıkarma ritüeli sırasında birkaç kişinin kontrol altında tutmaya çalıştığı sırada aşırı bir kuvvetle direndiği, hatta birkaç yetişkin erkeği bile zorlayacak kadar güçlü olduğu rapor edilmiştir. Rowland'ın bedeni bazen aniden kontrolsüz şekilde bükülüyordu. Sırtı geriye doğru kıvrılıyor, elleri ve ayakları doğal olmayan pozisyonlara giriyordu. Bu pozisyonların kas kasılmalarından çok daha şiddetli olduğu ve normal bir insanın kendi başına yapamayacağı pozisyonlar olduğu belirtilmiştir.
Rowland, ayinlerin büyük bölümünün gerçekleştirildiği St. Louis'e götürüldüğünde olaylar daha da yoğunlaşıyordu. Buradaki rahipler, özellikle de William Bowdern, ayinleri düzenleyen ve gözlemleyen kişiler arasındaydı. Bowdern, yaşananlar karşısında oldukça zor bir süreç geçirdi. Ayinler sırasında Rowland sıklıkla bilinçsizce bağırıyordu. Adeta böğürüyordu. Odanın içinde tuhaf rüzgarlar esiyormuş gibi bir hava oluştuğu rapor edildi. Bazen rahiplerin dua ettiği sırada Rowland, dua kelimelerine saldırgan bir tepki veriyor ve kendi içindeki varlığın daha fazla acı çektiğini belirten çığlıklar atmaya çalışıyordu. Artık sona yaklaşıldığında son şeytan çıkarma ayini sırasında Rowland'ın vücudu aniden sakinleşti ve bir rahatlama hali yaşandı. Her şey birden olmuştu. Ayini yöneten rahipler içindeki kötü varlığın çıkış yaptığını ve çocuğun sonunda arındığını ilan ettiler. Ayinlerin tamamlanmasının ardından Rowland oldukça sıradan bir yaşam sürmeye devam etti. Paranormal olaylar sona erdi ve çocuğun normal bir çocukluk geçirdiği bildirildi. Psikolojik etkiler ya da travma ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değildir. Ancak Rowland'ın olayı hatırlamadığı ve bu süreçten sonra hiçbir paranormal ya da garip olay yaşamadığı söylenir. Olayların gerçekliği hala tartışmalıdır. Birçok kişi Roland Doyne'ın psikolojik bir rahatsızlık yaşadığını ve ailesinin ya da çevresindekilerin yaşadığı olayların abartıldığını düşünmektedir. Özellikle psikologlar Rowland'ın yaşadığı belirtilerin epilepsi, Tourette sendromu veya disosyatif bozukluk gibi rahatsızlıklarla açıklanabileceğini öne sürmüşlerdir. Öte yandan Katolik Kilisesi bu olayın bir şeytan çıkarma vakası olarak kaydedildiğini ve olayın ayrıntılarının doğruluğuna inanıldığını belirtmiştir. İşte böyle sevgili dostlar. Korku filmleri arasında benim de ufak yaşlarda izlediğimde beni en çok etkileyen film olmuştur. O kıza yapılan harika makyaj çocukken bende ve birçok kişide de travma etkisi yaratmıştır diye düşünüyorum. Hele filmin kamera arkasında yaşanılanlar film hakkındaki korkuları daha da belirgin kılmıştır. Ve tabii ki gerçekte yaşanılan olaylar. Benim düşüncemi merak ediyorsanız, derin konular ve ateş düştüğü yeri yakar cümlesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten o olayları yaşayanlar nasıl bir zorluklardan geçtiler düşüncesi bile beni ürpertmeye yetiyor. Sizlerin de film hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki filmin arka kapısında seni bekleyeceğim. Görüşmek üzere. Sevgiler.